Söylemedikleri sizi iflas konuma götürebilecek maddelerdir genelde. People need to be recognized for their special and unique spirit. İnsanların özel ruh hallerini tanımlayabilmek, onları hissettirebilmek çok önemlidir. We must come to the place where we can appreciate that people are different. Şunu bilmeliyiz ki her insan kendince ayrıdır, kendisine öz bir yaklaşımı vardır. And this involves listening. İnsanların farkındalığını fark edebilmek için onları dinlememiz gerekiyor. For me personally, this meant availability. Benim için her zaman için açık bir kapımın olmasıydı. My office door was always open. Benim kapım her zaman için açıktır. Hiçbir zaman randevuyla her an gelebilir insanlar. When someone came into my office, I stopped what I was doing. Benim büroma biri girdiği zaman ne yapıyorsam onu bırakır, onlara dikkat ederdim. I put down whatever was in my hand. Elimde ne varsa onu hemen masanın üzerine bırakır. I pushed it away from me. Ben onu bir köşeye ittim. And I looked them straight in the eye. Direkt onların gözlerine bakarak onları dinlemeye başladım. And then I just simply listened. Ve ondan sonra söylediklerini pür dikkat dinlerim. I made sure I understood what they were saying. Onların ne söylediğini anlamaya çalışırdım ve anlamak için elimden gelen her şeyi yaparım. And I did not interrupt except to make sure that I understood what they were saying. Onların sözünü asla kesmem. Sadece eğer sözünü kesersem doğru anlamadığımı teyit edebilmek için onların sözünü keserim. This meant I asked questions. Bu ne demek? Onları konular hakkında sorular sormak. I demonstrated a willingness to inconvenience myself for people who needed me. Bana ihtiyacı olan insanları göstermem gerekiyordu. Ne olursa olsun ben sizin için burada varım. I'll give you an example. Size bir örnek vereyim. What one man did to become a better listener. Bir kişinin daha iyi bir dinleyici olması için neler yaptı? He was the head of a large government office. Büyük bir devletin başındaydı bu kişi. And he found it very difficult because there was so much bureaucracy. O kadar fazla bürokrasi vardı ki çok zorlanıyordu yönetimde. So here's what he did for 3 months. 3 ay boyunca şunu yaptı. He stopped watching the news on TV. He stopped reading the newspapers. 3 ay boyunca televizyonda haberleri seyretmedi ve gazete okumadı haberleri. Instead, he got all of his news from talking to those who worked with him and who worked for him. Bunun yerine onun için çalışanlardan bütün haberleri dinlemeye başladı. This caused him to become a very good listener. Bunun sayesinde daha iyi bir dinleyici olmayı öğrendi. And his people began to realize that the boss was really listening to them. Ondan sonra patron gerçekten beni dinliyor ruh halini onlara yansıtabilmişti. Here's what they started to think. İşte şunu düşünmeye başladı oradaki çalışanlar. They started to think the boss really cares. He wants to help us because he listens. Patron gerçekten bizi umursuyor, bize yardım etmek istiyor ve bizim de gelişmemizi istiyor duygusunu hissetmeye başladılar. So during that 3 months, the workers started to care and became more committed to their work. O 3 ay boyunca insanlar kendilerini daha fazla işe adadılar ve işi daha iyi yapmaya başladılar. And the result was that they became more productive. Sonuçta da daha üretken oldular. And after 3 months, all the bureaucratic problem of red tape was gone. Ve 3 ay sonra da bütün bürokratik problemleri sağlayan maddeler yok olmuştu. So if you show a desire to listen, Eğer dinleme isteğinizi insanlara da yansıtabilirseniz, to sympathize and to be a source of help, onlara sempati kurup onlara yardım kaynağı olmaya çalışırsanız, then people will come to you when they have any kind of a serious problem. o zaman herhangi bir ciddi problem olduğu zaman insanlar direkt size geleceğini göreceksiniz. That they need help with. Eğer yardıma ihtiyaçları varsa size hemen gelir kapınızı çalarlar. And it may not be work related. Belki işle bağlantılı da olmayabilir sizden istedikleri. One example from my own work career Benim iş kariyerimden bir örnek vermem gerekirse, has to do with one of my managers. benim yöneticilerimden bir tanesiyle ilgili. He came into my office at the end of the workday. Günün sonunda büroma geldi, ofisine. And he had a major problem. Çok büyük bir sorun yaşıyordu. He had just found out that his wife was leaving him. Eşinin ondan ayrılacağını yeni duymuştu. And she was not coming home that night or ever again. O akşam ayrılacaktı ve bir daha eve dönmeme karar vermişti eşi. And she also worked at my company. O bayan, eşi de benim şirketimde çalışıyordu. He was visibly shaken. Belli olarak bundan etkilendiği çok net gözükebiliyordu. So I spent hours listening to him. Onu saatlerce dinledim. I felt his grief. I allowed him to share.
Onun yaşadığı üzüntü duygularını hissettim ve onunla paylaştım o üzüntüsünü. Rather than coming up with answers right away, Ona hemen çözüm bulacağıma, ona hemen tavsiyelerde bulunacağıma, over time I gave him constructive suggestions. Süreç içinde yapabileceği bazı basit basamakları ona önerdim. Which helped him a lot. Bu da ona çok faydalı olmuştu. Here's the result. Sonuç şu oldu. He became a very loyal and committed worker and friend. Hem benim çok sadık ve çok sonuç alabilen bir çalışanım oldu, hem de çok yakın bir arkadaşım oldu. If I were to start another company today, I know that he would be there to help. Eğer yeni bir şirket kuracak olsam benim yanında bana yardım etmek için yanında olacağını çok net biliyorum. You know what this really shows? Bu ne gösteriyor biliyor musunuz? Once people trust you, they become loyal. İnsanlar bir kez size güvenirse size sadık olurlar. How would you like to have 10 or